Buradan İsviçreli bilim adamlarına sesleniyorum. Ya artık şu görünmezlik olayına bir elma atsanız. Çünkü teknoloji o kadar ilerledi, bence bunun vakti geldi diye düşünüyorum. Ha yok, görünmezlik olayı olmaz derseniz, bu Black Mirror'daki engelleme cihazları var ya, hani insanlar birbirini engelliyor. She blocked me. You ever been blocked? I've had enough, Matthew. It's done. Not this time. Drives you crazy. Once they hit that button, that's it. You're locked in. Artık ondan mı icat etseniz bir? Artık şu işe bir şey yapalım ya, el atalım artık. Bakın bu olay ciddi, duydunuz mu? Duymuşsunuzdur umarım. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Muhammed. Hemen hemen bence her insan bunu en az bir tur, iki tur düşünmüştür. Lan görünmez olsaydım şöyle olurdu, böyle olurdu, şunu yapardım, bunu yapardım. Böyle kuşluklardan hariç, yani yapacağınız cinliklerden, hainliklerden hariç, en azından böyle herkes size salça olmazdı. Daha rahat bir kafanız olabilirdi, evet. Böyle daha yapmak istediklerinizle baş başa kalabilirdiniz. Ama yalnızlıktan korkmuyorsanız tabii ki. Yalnızlıktan korkan biri için görünmezlik belki o kadar da güzel bir şey olmaz. Böyle düşündüm de şu an. Aslında böyle düşününce pek de cezbedici gelmedi ya. Biz şu en iyisi Black Mirror'daki engelleme cihazlarından isteyelim, olur. Bence o daha mantıklı, evet. Şimdi öncelikle şunu bir kabul etmemiz lazım. El Alem terör örgütünün tutarından korunmanın bir yolu yok. Öncelikle arkadaşlar bunu bir kabul edelim. Nefes almaya başladığımız andan ölünceye kadar olan zamana kadar bu El Alem'le etrafımız çevreli. O yüzden bunlar bizi nefes aldığımız andan ölene kadar asla rahat bırakmazlar. Ulan çoğu zaman ölüyü bile rahat bırakmazlar ya. Neyse. Ölene kadar bu El Alem'e bir maruz kalacağız öncelikle. Bunu bir kabullenelim. Kabullendiğin zaman bir rahatlıyorsun. Çünkü bu gerçeği reddedemezsin. Buna bir katlanacağını kabul edeceksin. Ondan sonra çözüm önerileri ile birlikte bundan nasıl kendi yararımıza kullanabileceğiz, onu bir keşfetmemiz lazım tabii. Çok iyi. Şimdi bu kabullenme cepte. Hayatımızın her evresinde bizleri eleştirecek insanlar olacak. Bunlar akrabalar, arkadaşlar veya iş çevresinden arkadaşlarınız veya çevrenizdeki diğer insanlar olabilir. Bu eleştirilerin sizler üstündeki gücü işte El Alem terör örgütünün gücü. Şimdi nasıl yani diyebiliriz. Her eleştiri öncelikle tabii ki olumsuz olmak zorunda değil. Belki de gerçekten yapıcı eleştiriler var. Bunları da bir sizin elemeniz gerekiyor öncelikle kendiniz için. Kararlarından eminsen ve kararlarını belli sebeplere dayandırarak aldıysan, ne yaptığını biliyorsan aslında el alem diye bir şey zaten yok senin için. Ama kararlarını bir sebebe dayandırmadan öylesine yaşıyorsan, başkalarının rüzgarlarıyla hareket edip başkalarının rüzgarlarına göre eğer akıntıda yol alıyorsan, işte o zaman sen eleştirilerin sonucunda kararlarını değiştirip belki de yaptığın şeyleri sorgulamaya başlayacaksın ki bence en kötülerinden biri de bu. Ne yaptığını bilmemek veya nereye gittiğini bilmemek. Şimdi yapman gereken şey ne? Öncelikle bundan bahsedeyim. Çevrenizin etkisi ve eleştirileriyle eğer manipüle olmak istemiyorsanız yapmanız gereken tek şey var. Kendinize ve yaptıklarınıza güvenmek. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Nasıl yani? Kendine güvenmen gerek. Bu güven nasıl? Güven böyle sözle kazanılan veya sözle verilen bir şey değil. Güvenmek gerçekten fiili bir eylem bence. Bunu ben güveniyorum kendime veyahut da başkasına güveniyorum veya başkası bana güveniyor. Bu kesinlikle sözle gösterilebilecek ve oluşabilecek bir şey değil. Bunun için öncelikle fiili eylemlerin sonucunda bu duygu ve düşüncenin oluşması lazım. Güven duygusunun. Fiili olarak kendine güvenmen için ne yapman lazım? Kendi altyapını veyahut da kendi benliğini, içselliğini ve dışsallığını o kadar doldurman lazım. Nasıl yani? Kendinde eksik hissettiğin şeyleri tamamlaman lazım. Bilgi yönünden mi eksik hissediyorsun? O zaman bir kendini kültürlendirecek, bilgilendirecek aktivitelere katıl. Kendini işte dış görünüş olarak mı tamamlamak istiyorsun? O zaman spora başla veyahut da kendinle alakalı o eksikliklerini kapat. Veyahut da kendini olduğun gibi kabullen. Aslında kendini olduğun gibi kabullenip kendini olduğun gibi ifade etmeye başladığında belki de güvenmenin dışında kendini tanıyıp kabullenmenin de en büyük adımını atmış olacaksın. Bu da sana inanılmaz bir cephe açacak. Savaşman için inanılmaz bir cephe açacak ve bu cephede yenilmen imkansız. Aldığın bir karar mı var? Bir şey yapmaya mı karar verdin? Yanlış yapmaktan korkma. Aldığın kararı uygula. Aslında baktığın zaman bu manipülasyona uğradığımız çevre tarafından en büyük noktalardan birisi de tam olarak bence kararsızlık. Çünkü kararsız kaldığın noktada baskı başlıyor. Kararsız bir duruma geldiğin zaman ya hiçbir fikir veren çıkmıyor veyahut da fikir verenlerin hepsi çok uç noktaları işaret ediyor. Yani senin kararını manipüle etmeye yönelik hareketler yapıyor. Ya tabii ki çevrendeki insanlar iyi niyetli veya kötü niyetli davranmak için söylemiyor olabilirler. Gayet yardımsever şekilde sana yardım etmek için de bunu söylüyor da olabilirler. Ama baktığın zaman bir şekilde manipüle oluyorsun. Yani kararını etkileyecek olaylardan geçmiş oluyorsun. Aslında bence manipülasyona en çok maruz kaldığımız nokta kararsızlık. Evet. Karar ver, kendine güven ve kararlarının arkasında dur. Peki kendine nasıl güvenirsin? Değil mi? Kendine güvenmen için ne yapman lazım? Öncelikle ilgilendiğin
konularda kendini geliştirmen lazım. Bu mesleğinle alakalı olabilir, kendi sevdiğin bir hobiyle alakalı olabilir, herhangi başka bir şeyle ilgili olabilir. Konularda bir kendini geliştirmen lazım ve geliştirdiğin konuda söz sahibi de yapman lazım. Ki zaten geliştirdiysen belli bir söz sahibi de olman lazım o konuda. Daha sonra her elinde hıyar olana bir avuç tuzla koşmaman lazım. Bence çok güzel bir atasözü. Bunu da bir yere not etmek lazım. Bunları yaptığın zaman olacak şey şu. Sana söyleyeyim. Artık sen de İsviçreli bir bilim adamısın. Tebrik ediyorum. Tebrikler dostum. Tebrikler. Görünmezliği bulamasan da görünür olmanın ve ışıldamanın farkına vardın. Bravo. Bak anladın yolu yordamı öğrendin. O zaman şu an yapılacak şey ne? Hemen gidip başkalarının başına bela olmak. Hadi bakalım. O zaman gidip itlik kuşluk yapalım. Başkalarının başına bela olalım. Hadi kardeşim. Tom fiziğine de profesörlüğe de lanet olsun. Sen alim adamsın abi. Başka ne iş bilirsin ki? Kumarbazlığı, itliği, hergeleyi. Hayatlarımızda aslında gözlemci olmak çok önemli. Kendimizi gözlemleyebilmek, çevremizi gözlemleyebilmek, insanları doğru anlayıp analiz edebilmek. Bunlar çok önemli şeyler. Aslında sana ne söylüyor veyahut da kim aslında sana ne söylemek istiyor? Kim aslında seni sana yalandan anlatıyor veya aslında kim seni seninle yenmeye çalışıyor? Bunları anlayabilmek için çevrenizi çok iyi şekilde gözlemlemek ve analiz etmek lazım. Tabii ki çevrenizi dört açın, etrafınızda işte dört gözle bekleyin demek istemiyorum ama çevrenizdeki olan biten olayların da bir farkına varın. Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba, mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin. Ha unutmadan bak el alem ne der oğlum, şu kendine bir çeki düzen ver, bir kendine gel ya. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Kendine iyi bak, görüşürüz, bye bye.